Evet arkadaşlar, şimdi içli köfteye başlıyoruz. İçli köfteye başlamadan önce soğanlarımızı doğrayacağız. Evet, önce soğanlarımızı ateşe atıyoruz. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağ döküyoruz. Ocağın altını açıyoruz. Bunu kavurmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, soğanlar kavrulurken işi hızlandıralım diye elimizde bizim cevizlerimiz var. Bu cevizlerin boyutunu ufaltmamız gerekiyor. Onun için bunu çekebilirsiniz ama ben çekmiyorum. Ben ne yapıyorum? Bakın şu şekilde bıçağımla bunları inceltebildiğim kadar incelteceğim. Ya önceki videomda da söylemiştim. Zeytinyağlı dolma videosunu izlerseniz. Ben genelde rondo falan tarzı şeyler kullanmıyorum. Sevmiyorum. Bu tarz mutfakta böyle uğraşmak daha çok hoşuma gidiyor. Hem bunu yapalım hem de soğanlarımızı bir taraftan kavuruyoruz. Zaten biraz içli köftenin özelliği şudur. Bu cevizin hafif dişe dokunur gelmesi lazım. Bunu rondo ile çekerseniz bu un gibi olur. O yüzden bunu ben bu şekilde inceltmeyi daha çok tercih ediyorum. Soğanlarımız bir taraftan kavruluyor. Vakit kazanırken bunu yapıyoruz. Bu soğanlarımız hafif pembeleşir gibi oldu. Arkasından 250 gram kadar kıymamızı buna döküyoruz. Ve kıymamızı kavurmaya başlayacağız. Arkadaşlar 5 dakika bu kavruldu. İçerisine şu kadar bir salça koyuyoruz. Bu salça ile birlikte tekrar bir kavuruyoruz bunu. Salçayı koydum. Kavururken baharatlarımı ilave ediyorum. Ne var içerisinde? Bakın, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz. Bunları da ilave ettim. Kavuruyorum. Şimdi arkadaşlar, iç harcımız yavaş yavaş oluşmaya başladı. En son baharatlarımızı da koyduk. Ne yapıyorum? Şurada doğramış olduğum ceviz vardı ya benim. Bu cevizi şimdi buna ilave ediyorum. Bitmedi. Daha buna maydanoz da ilave edeceğim. Evet. Şöyle bir karıştırıyorum cevizi. Evet, şimdi maydanozları hazırlamamıştık arkadaşlar. Maydanozları da hazırlayalım. Maydanozlarımızı doğrayalım. Şimdi arkadaşlar maydanozlarımızı da ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde. Ondan sonra maydanozlarla birlikte karıştırıyoruz. Biraz da maydanozlarla birlikte kavrulacak. Lezzeti geçsin diye öyle istiyoruz.
Son olarak iç harcın tekrar bir tadına bakarız. Tuzu eksikse biraz tuz ilave ederiz. Bu şekilde biraz özleşsin diye kısık ateşte ben kavurmaya bırakıyorum. Arkadaşlar yüksek ateşte başlıyoruz. Sonlara doğru artık ateşi kısıyoruz. Dediğim gibi çok yağlı da bir kıyma kullanmadığımız için koyduğumuz yağ ile birlikte hafif ateşte malzemelerin birbirlerine artık özleşmesini bekliyoruz. Arkadaşlar köftelerimizin dışı için 2 bardak su bardağı köftelik bulgur kullanacağız. Köftelik bulgur derken en ince bulgurdan bahsediyorum. Arkadaşlar bir çay bardağı kadar irmik koyuyorum. Ve güzel bir size sır vereyim. Bakın şöyle mısır unu var. Çok azıcık da buna mısır unu koyun arkadaşlar. Bak ben bunu tavsiye ediyorum size. Çok azıcık da mısır unu koyun. Sonuç gerçekten harika olacak. Şimdi arkadaşlar bir taraftan kısık ateşte malzememizi kavuruyoruz. İç malzememizi kavuruyoruz. En son aşamaya kadar geldi. Bu artık dediğim gibi özleşiyor. Bu malzememizi hazırladık. Dışının malzemesini hazırladık. Dışının malzemesini biz 10 dakika kadar bekleteceğiz. Fakat önce sıcak su koymamız lazım. Yaklaşık 3 bardak sıcak su koymak için sıcak suyumu şu anda kaynatıyorum. Bunları daha doğrusu zamana göre hepsini bir organize ederek çalışıyorum ki aynı anda yetiştirebileyim. Yani bölerek yapmıyorum. Bu buna bağlı, bu buna bağlı bu şekilde. Şimdi su kaynadığı zaman bunu tamamen kapatacağım. Soğutmaya bırakacağım. Aynı zamanda bunu 10 dakikaya alacağım. 10 dakika içerisinde bu şişecek. Bu da birazcık artık ısısını kaybetmiş olacak. Yani benim doldurabilir kıvama gelecek. O yüzden şimdi önce suyumuzu bekliyoruz. Suyumuzu beklerken de bunu biraz daha özleştirmek için kavuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 3 su bardağı sıcak suyu ben bunun içerisine bolca edeceğim. Elimde yandı. Şöyle bardağı şöyle tutalım. Tamam. Bunu ölçüye göre yapıyorum çünkü aksi takdirde dışını tutturamayız arkadaşlar. Şimdi bunun şişmesini isteyeceğiz. Çok az da buradan ilave ediyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle söyleyeyim size. Şunu birazcık karıştırıyorum. Suyun her yerine nüfuz etmesini sağlayacağım. Şunu biraz karıştırıyorum. Bunu helva yapar gibi düşünün sanki. Helvayı da böyle yapıyoruz ya. Şimdi bunun birazcık şişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Onun için ne yapıyorum? Streç filmle kapatacağım. Bunun ağzını. İnşallah elimdeki streç film onun için yeterli olacak. Şöyle söyleyeyim. Şuradan geriyorum. Şöyle malzemeyi kullanalım. Evet. Yetti. Streç filmi de yetti. Aynen o şekilde şuradan bıçakla da darbe vuralım. Evet, şu anda bunun yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde şişmesini bekleyeceğim. Ağzını streçle kapattım. Ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Şimdi evet arkadaşlar, biz 10 dakika bekledik. Ateşten de diğer şeyi aldık. Ne yapıyorum? Bak şöyle bu kadarlık bir salça. Bu biber salçası da olabilir. Normal domates salçası da olabilir. Sonra bak bir sürpriz yapıyorum. Tamam, şöyle bir hot chili sosum var. Bak bundan çok az, tamam mı? Çok az. Şöyle damla yani. 1-2 yeter. Bunu koydum. Sonra bir yumurtam var. Bir yumurtayı buna boca ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar bir çay bardağı un. Tamam mı? Fakat ben beyaz un kullanmıyorum. Arkadaşlar ben normalde de artık beyaz un kullanmıyorum. Beyaz unu bıraktım. Biraz karabiber ilave edeceğim. Bunun bir ölçeği yok. Yani şu kadar yeter. Ondan sonra
Birazcık pul biber ilave edeceğim. Şu kadar da bir pul biber serpeyim. Yeter. Çok buram buram acı olsun istemiyorum. Sonra biraz da tuz. Bunu da göz kararı arkadaşlar atıyorum. Sonradan tadına şeyine bakarız. Şimdi arkadaşlar bütün bunları yaptık. Yoğurmaya başlıyoruz bunları. Nasıl biliyor musunuz? Sanki köfte yapıyor gibi bunu yoğuracağız. Bunları özleştireceğiz. Bir araya yedireceğiz. İşin en zor kısmı burası gibi gözükebilir. Ama bu yoğurma safhasını gerçekten düzgün yaparsanız bütün olay burada. Yavaş yavaş bu artık böyle şu kıvama kadar geldi. Yani bakın şöyle tuttuğum zaman bu şekilde bırakıyorum. Yani köfte kıvamına geldi. Çiğ köftenin olduğu kıvama kadar gelecek. Ben bunu yaklaşık bir 40 dakikadan beri yoğuruyorum. 40 dakikadan ve aralıksız yoğuruyorum. Hani yorulursanız dinlenip tekrardan yapabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Ama geldiği nokta güzel bir noktaya geldi. Şöyle göstereyim size. Yani toparladığınız zaman böyle bu şekilde ayağa kalkıp geliyor olması lazım. Elinizi ıslayın. Şöyle ufak bir şey alın. Tamam mı? Aldıktan sonra bak şu bir top ya mesela. Şöyle yapıyorum ben bu topta. Önce bir parmağımla açıyorum, tamam mı? Yani şöyle bir yuvarlak açıyorum. En önemli kısmı bu. İnternet üzerinde böyle abuk subuk şeyler var. Yok işte streç filmi yapın bilmem ne falan filan. Yani arkadaşlar onu öyle yapamazsınız. Bir de bu bizim geleneksel usul bu şekilde. Şimdi bak böyle açtın. Burada önemli olan şu kenarları bastırmanız. Bu kenarların inceliğinin ince olması. Bunu sağlamanız gerekiyor. Yani bu kenarların dış cephenin biraz ince olması gerekiyor. Kalın değil. Bunu da siz kendi böyle bastırarak parmağınızla bu şekilde ayarlayacaksınız. Tamam mı? Yani baş parmağınızla da ayarlayabilirsiniz bunu. Şöyle bir boşluk yaptınız. Sonra iç harcı alıyorsun. Bunun içerisine gömüyorsun. İç harcı koydun. Tamam mı? Koyduktan sonra yapacağın şey şu. Bak iç harcı bastırdın. Tamam mı? Şu kenarları alıyorsun bu şekilde. Şöyle. Tamam mı? Böyle. Bak bu şekilde. Ben şimdi bunun kenarını kapattım. Tamam mı? Altı da elimle aynı formu veriyorum. Şöyle. Bu formu görüyorsunuz. Tamam mı? Şu formu veriyorum. Tamam mı? Sonrasında da bu şekilde ben de bunu Antepli bir tanıdığım vardı. Ondan öğrenmiştim. Bu şekilde yaptık ve koyduk. Bakın içli köftemiz standart olarak geleneksel içli köftedir. Her yaptığınızda da arkadaşlar elinizi biraz suyla ıslatmanız gerekiyor. Bunun elinize yapışmaması için. Biraz daha alıyorum. Şöyle. Top haline getirdim. Top haline getirdikten sonra bak baş parmağımı sokuyorum. Baş parmağım bunun içerisinde. Bu şekilde. Tamam, pratik yöntemi bunun budur. Böyle arkadaşlar oymaya çalışıyorsunuz içini. Önce baş parmağınızda, sonra boyutuna göre, boyutunu hangi boyutta istiyorsanız elinizde o şekilde getireceksiniz. Sonra duvarlarını inceltiyorsunuz birazcık. Çünkü yerken çok kalın olsun istemiyoruz. Bak ortalama şu şekilde duvarlarını biraz inceltiyoruz. Sonra içine dolduruyoruz. İçine attık, doldurduk. Bu arada böyle şeyleri evde yapmanın şöyle bir güzelliği var. Malzemenin ne olduğunu görüyorsunuz, ne koyduğunu görüyorsunuz. Her şeyi burada kendimiz koyduk. Ağızlarını büzüyorum. Bak ağızlarını büzüyorum. Malzeme içeride kaldı. Bu tarafı büzdüm. Şimdi bu tarafı büzüyorum. Buna göre şöyle.
orantılıyorum. Bu tarafı da orantılıyorum. Şöyle. Şuradan da isterseniz böyle basarak orta tarafı şişirebilirsiniz. Evet. Gayet güzel oldu. Bu şekilde. İkinci köftemizi de buraya koyduk. Tekrar elime alıyorum. Bir parça. Tekrar elimizi ıslatıyoruz. Islatmadan bunu yapmanızın imkanı yok arkadaşlar. Bunu kesinlikle şeyle yapmaya çalışmayın. Olmaz. Streçte falan yapılmaz arkadaşlar. Yani geleneksel içli köfte. Bak, baş parmağımı taktım. Baş parmağımın etrafında böyle çeviriyorum. Sonra baş parmağımı çıkartıyorum. Sonra normal parmağımla buna yükseklik veriyorum bu şekilde.